Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim lokum gibi pişmiş eti ile tane tane pilavı ile Özbek pilavı nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını tencereye aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim. Yağlar eriyip iyice ısındıktan sonra üzerine yarım kilogram kuzu etini ekliyorum ve güzelce soteliyorum. Etler suyunu salmaya başladığı zaman kapağını kapatacağım. En kısık ateşte etler suyunu salıp çekene kadar güzelce pişireceğim. Kapağını kapatıyorum ve diğer malzemeleri hazırlamaya gidiyorum. Malzemeler tuz, karabiber, kimyon, biraz tarçın, havuç, soğan ve sarımsak. Şimdi öncelikle 6 adet havucumuzu önce yıkadım. Sonra gösterdiğim şekilde kabuklarını çıkarıyorum. Daha sonra havuçları tekrar yıkayacağım. Kirbit çöpü şeklinde keseceğim. Evet, havuçlar doğrandı. Şimdi 2 baş kuru soğanı gösterdiğim şekilde piyazlık doğruyorum. Evet, soğanlar hazır. Şimdi birbirinden ayırıyorum. Etimiz de bu arada suyunu saldı, çekti, en kısık ateşte yumuşacık pamuk gibi oldu. Şimdi soğanları ekliyorum. Soğanlar etlerle beraber böyle karamelize olana kadar kavuracağım. Evet, kısık ateşte bu şekilde kavuracağım arkadaşlar. Bakınız yumuşadı soğanlar. Etler de zaten gayet güzel pişmiş. Şimdi hazırlamış olduğum havuçları ekliyorum. Havuçlar rengini değiştirene kadar böyle turuncudan daha turuncu olana kadar beraber kavrulsunlar. İki diş de sarımsağı ince ince doğruyorum. İki baş sarımsağın dışındaki bir kat zarını çıkarıyorum, kabuğunu. Daha sonra yıkayacağım. Bütün olarak kullanıyorum. Evet. Şimdi sarımsakları da ekledim. Şöyle bir çeviriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 dakikada bu şekilde piştikten sonra 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığının ucunda tarçın ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi
3,5 su bardağı kaynar su ekledim arkadaşlar. Ocağın altını kısacağım. Önce sarımsakları yerleştiriyorum. Sonra kapağını kapatacağım. 5 dakika kadar o şekilde pişsin. 2 su bardağı pirinci güzelce nişastası akana kadar yıkayacağım. Bardak ölçüm 200 milimlik. Evet. Bu şekilde biraz kaynadı. 5 dakika kadar. Şimdi üzerine bir çay kaşığından daha az rezene, bir avuç kadar kuru üzüm çekirdeksiz, onu ekledim. Rezene ve kuru üzüm ekleyen de var, eklemeyen de var ama gerçek orijinal Özbek pilavında eklenir. Bakınız etler de çok iyi pişmiş. Burası çok önemli. Etlerin iyi pişmesi gerekiyor. Şimdi üzerine yıkamış olduğum pirinci bu şekilde yayıyorum. Ve artık ocağın altını kısacağım. En kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişireceğim arkadaşlar. Sarımsaklarını da yerleştiriyorum. Artık kapağını kapatacağım ve kısık ateşte, evet, suyunu çekene kadar pişirdim. Görüyorsunuz tane tane olmuş. Bu şekilde delikler açıyorum ve kapağını kapatacağım. 20 dakika kadar dinlenmesini bekleyeceğim. Güzelce demlensin. Evet arkadaşlar, demlendi. Şimdi sunum tabağımıza alabiliriz. Önce sarımsaklarını çıkarıyorum içinden. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tane tane olmuş. Pilavı da gerçekten çok lezzetli oldu. Evet, böyle bir sunum tepsisinde sunmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Eğer buraya kadar da izliyorsanız, eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olursanız memnun olurum. Bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, bu şekilde tekrar sarımsaklarının üzerine yerleştirdim ve sunumumu bu şekilde yapıyorum. Üzerine de birkaç dal böyle nane yaprakları ekledim. Yanında bol ayran ile servis yapabilirsiniz. Gerçekten de lezzetli bir pilav. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.